bölümde herkesi şaşkına çevirdi. Evet, aynı Sofya ki Osman Bey'e karşı birçok komplo kurdu, Müslümanların kanını döktü ve daima İslam'a karşı olmada öncü oldu. Ama ne zaman ki Osman Bey ona ceza verme kararı aldı ve onun başını vurmak üzereydi, tam o anda kelime-i şehadet getirdi. Bu sahne o kadar beklenmedikti ki izleyicilerin kalbinde birçok soru oluşmaya başladı. Gerçekten mi Sofya İslam'ı kabul etti, yoksa bu her şey sadece canını kurtarmak için bir oyun mu? Unutmamamız gerekir ki Sofya çok zeki ve komplocu bir karakter olmuştur. Daha önce de birçok kez aldatmış, sözleriyle insanları kandırmıştır. Ve gerçek şu ki biz Sofya'yı hiçbir zaman İslam'a yönelmiş görmedik. Ne İslami öğretilere ilgi gösterdiği görüldü ne de Osman Bey'in sözlerinden etkilenmiş biri olarak gösterildi. O halde şu soru doğuyor. Aniden ne oldu da kelime-i şehadet getirdi? Bizim düşüncemize göre Sofya bu adımı yalnızca canını kurtarmak için attı. Bu da mümkün ki o geçici olarak İslam'ı kabul etme oyunu oynuyor olsun ki Osman Bey'in merhametini kazanıp kendini kurtarabilsin. Ve sonra fırsat bulunca yeniden Osman Bey ve onun obasına karşı komplolarına başlayabilsin. Çünkü Sofya'nın geçmişi bize hep şunu göstermiştir ki, o kimseye güvenmez ve her zaman kendi çıkarını düşünür. Eğer gerçekten samimi bir kalple Müslüman olmuş olsaydı, o zaman bunun belirtilerini bir süredir görmüş olurduk. Mesela davranışları, gözlerindeki pişmanlık ya da sözlerindeki değişiklik gibi. Ama böyle hiçbir şey gösterilmedi. Bu yüzden bizim kanaatimize göre Sofya'nın niyetinden şüphe edilebilir ve muhtemeldir ki 7. sezonda bir kez daha Osman Bey'in en büyük düşmanı olarak ortaya çıkar. Şimdi konuşalım şu önemli sorudan. Osman Bey obasıyla birlikte nereye gidiyor? 195. bölümde gördük ki Osman Bey obadakileri topladı ve yeni bir hedefe doğru yola çıktı. Bu sahne oldukça duygusaldı çünkü bu açıkça gösteriyor ki hikaye yeni bir yön alacak. Aslında Kuruluş Osman dizisinin reytingleri son bölümlerde oldukça düştü. Hatta 195. bölümün reytingi sadece 4,56 olarak kaydedildi ki bu dizinin tarihindeki en düşük reytingtir. İşte bu nedenle yapımcılar ve senaristler karar verdiler ki artık hikayeye tamamen yeni bir yön verilsin ki İzleyicilerin ilgisi tekrar kazanılabilsin. Osman Bey'in yöneldiği yeni hedef kesinlikle Bursa civarı olabilir. Çünkü tarih bize gösteriyor ki Osman Gazi uzun süre Bursa kuşatmasını gerçekleştirmiştir ve birçok Bizans kalesini fethetmiştir. Fakat dizide bu olaylar henüz gösterilmemiştir. Muhtemelen şimdi hikaye tarihi gerçeklerle bağlanarak Bursa'nın fetihlerine yöneltilir. Bu sefer Bursa tekfuru çok güçlü olarak gösterilecek ve Osman Bey ona karşı büyük savaşlar verecektir. Bursa dışında onlarca kale var ki Osman Gazi döneminde fethedilmiştir. Mesela Lefke, Yenişehir ve Kapılça gibi. Bu kalelerin tümü 7. sezonda gösterilirse hem dizinin reytingleri iyileşebilir hem de izleyiciler tarihin bu altın sayfalarını öğrenmiş olurlar ki çoğunlukla bunlar görmezden gelinir. Osman Bey'in askerlerine daha önce çok zayıf düşmanlar gösterilmişti. Ama 7. sezonda bu hata belki tekrarlanmaz ve güçlü bir düşman sahneye çıkarılır. Şimdi geliyoruz şu en önemli soruya ki Kuruluş Osman'ın 7. sezonu gelecek mi? Bu konuda henüz prodüksiyon ekibinden ya da Mehmet Bozdağ'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat 195. bölümün sonundan tahmin edilebilir ki 7. sezon için planlama mutlaka yapılmıştır. Çünkü eğer dizi bitirilmek istenseydi 195. bölümde bir nihai sonuca ulaştırılırdı. Ama tam tersine Osman Bey ve obası yeni bir hedefe doğru yola çıktılar. Bu da açık bir işaret ki hikaye henüz bitmedi, aksine yeni bir bölüm açılmak üzere. Gelen bilgilere göre 80% ihtimalle Kuruluş Osman'ın 7. sezonu da yayınlanacaktır ve eğer böyle olursa o zaman hem yeni karakterler göreceğiz hem de eski karakterlerin sonları, yeni savaşlar ve yeni kalelerin fetihleri gösterilecektir. Özellikle Bursa ki Osman Gazi'nin hayatındaki en önemli hedefti, onu fethetme mücadelesi tamamen gösterilebilir. Ve bu da mümkün ki Mehmet Bozdağ şimdi hikayeyi yeni bir nesle taşısın.
yani Orhan Gazi dönemini göstersin ki Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun tam bir resmi karşımıza çıkabilsin. Eğer siz de istiyorsanız ki 7. sezon gelsin ve içinde Orhan Gazi'nin kahramanlığı, Bursa'nın fethi ve Osmanlı Devleti'nin ilk izleri gösterilsin, o zaman yorumlarda mutlaka belirtin. Sizce Osman Bey'in hikayesi artık tamamlandı mı yoksa daha da uzatılmalı mı? Mehmet Bozdağ Kuruluş Osman'ı bitirip şimdi Orhan Gazi üzerine ayrı bir dizi mi yapmalı? Sizin görüşünüz bizim için çok önemli. Bu yüzden yorumlarda düşüncenizi mutlaka yazın. Evet dostlar, bugünkü videoda biz konuştuk Sofya'nın İslam'ı kabul etme iddiasının gerçeği hakkında, Osman Bey'in yeni yolculuğu hakkında ve 7. sezonun muhtemel ihtimalleri hakkında. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki her yeni güncellemeden ilk siz haberdar olun. Bir sonraki videoda konuşacağız Kuruluş Osman'ın muhtemel yeni kötü karakteri hakkında ve ayrıca öğreneceğiz ki Sofya 7. sezonda ne rol oynayacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz üzere, Allah'a emanet olun.